Milattan önce 6. yüzyıl, dünyanın bildiği en büyük imparatorluğun kurucusu, yenilmez Büyük Kiros. Gözünü diktiği her toprak, ona boyun eğmek zorundaydı. Ta ki, Bozkır'ın kalbinde, Aras Nehri'nin ötesinde, özgür ruhlu bir halkın başında dimdik duran o kadına rastlayana dek. O, sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda bir anne, bir savaşçı ve tüm dünyaya meydan okuyan bir iradeydi. Bir Pers imparatorunun hilesiyle oğlunu kaybeden bir annenin feryadı, nasıl intikam yeminine dönüştü. Ve tarihin en güçlü hükümdarlarından biri, nasıl bir kadının öfkesiyle kana doydu. Bu video, size tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış, cesaretin, intikamın ve sarsılmaz bir liderliğin efsanevi hikayesini anlatacak. Bozkır'ın kraliçesi Tomris Hatun'un, Büyük Kiros'a karşı destansı mücadelesi. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye, gördüğünüz hiçbir güce benzemiyor. Tarihin babası Herodot, M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında, medeniyetin beşiği olarak bilinen topraklardan çok uzakta, gökyüzünün bakır bir kalkan gibi gerildiği, rüzgarın at yelelerini bir nehir gibi dalgalandırdığı topraklardan bahseder. Burası, Aras Nehri'nin ötesindeki sonsuz bozkırlardır. Ve bu topraklarda, atlarına tapan, demiri ustaca döven ve özgürlüklerini her şeyden üstün tutan bir halk yaşar. Massagetler. Onlar ne Persler gibi saraylarda yaşar ne de Babilliler gibi devasa şehirler kurarlardı. Onların sarayı gökyüzü, yolları ise yıldızlardı. Bu savaşçı ve göçebe halkın başında, kocasının ölümünden sonra iktidarı devralan, bilgeliği kadar cesaretiyle de nam salmış bir kadın vardı. Tomris. Tomris, Bozkır'ın kendisi gibiydi. Yüzündeki çizgiler, kurak toprağın yarıkları gibi tecrübe ve kederle doluydu. Gözleri, uzak ufuklar kadar derin ve kararlı bakardı. Liderliği, kılıcının keskinliğinden değil, halkının kalbine dokunan adaletinden geliyordu. O, sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda bir anne, bir başkomutan ve halkının sarsılmaz iradesiydi. Aynı yıllarda, batıda bir güç, bir ahtapotun kolları gibi her yana uzanıyordu. Lidya krallığını yutmuş, Babil'in zapt edilemez surlarını aşmış ve Med İmparatorluğunu diz çöktürmüştü. Bu gücün adı Pers İmparatorluğu, liderinin adı ise Büyük Kiros idi. Kiros, sadece bir fatih değildi. Gittiği yerlere kendi adaletini götüren, fethettiği halklara hoşgörüyle yaklaşan, stratejik bir dehaydı. Dünyanın bilinen en büyük gücüydü ve gözünü diktiği son yer, Massagetlerin zengin ve el değmemiş topraklarıydı. Ancak Kiros, kaba kuvvetten önce zekasını kullanırdı. Tomris'e elçiler göndererek ona bir evlilik teklif etti. Bu, birleşme değil, ilhak teklifiydi. Pers kraliçesi olacak Tomris, aslında tacını ve ülkesini Kiros'a teslim etmiş olacaktı. Tomris, elçileri dinledi. Sarayı, rüzgarda dalgalanan bir çadırdan ibaretti ama içindeki irade, Babil'in surlarından daha sağlamdı. Teklifi anında anladı. Bu, kendisine değil, topraklarına yapılmış bir teklifti. Cevabı net ve keskindi. "Efendinize söyleyin," dedi elçilere. "Massagetler, kimsenin kulu olmaz. Ben de bir erkeğin gölgesinde yaşamam. Eğer topraklarımızı istiyorsa, ordusuyla gelip kılıcıyla alsın." Bu red, tarihin en kanlı savaşlarından birinin başlangıcı olacaktı. Kiros, bu cevaba öfkelenmişti ama aynı zamanda Tomris'in zekasına hayran kalmıştı. Ordusunu topladı ve Aras Nehri'nin kıyısına dayandı. Nehrin üzerine köprüler kurarak Bozkır'ın kalbine ilerlemeye hazırdı. Tomris, onun hazırlıklarını izledi ve ona bir kez daha meydan okuyan bir mesaj gönderdi. "Perslerin kralı, bu anlamsız köprülerle uğraşmaktan vazgeç. Bize 3 günlük mesafe ver, topraklarımızın içine çekilelim ve sen ordunla rahatça karşıya geç. Veyahut sen 3 günlük mesafe bekle, biz nehrin karşısına geçelim. Savaş alanı neresi olsun, sen seç. Mertçe savaşalım." Kiros, danışmanlarını topladı. Çoğu, Massagetlerin kendi topraklarına gelmesini beklemenin daha akıllıca olacağını söyledi.
Ancak Lidya'nın sürgündeki kralı Kroisos, ona bir hile önerdi. Massagetler şarabın gücünü bilmezler, sefalet içinde yaşarlar. Onlara bir tuzak kur. Ordunun en zayıf birliğini geride bırak ve kampı en iyi yiyecekler ve bolca şarapla donat. Onlar bu birliği yenip ziyafete daldığında, asıl ordunla üzerlerine çök. Kiros bu zalimce ama zekice planı kabul etti. Dediği gibi yaptı. Massaget ordusunun öncü birliği, Tomris'in oğlu ve veliahtı Spargapises komutasındaydı. Perslerin zayıf birliğini kolayca yok edip terk edilmiş kampı buldular. Hayatlarında görmedikleri bu zenginlik ve özellikle de içtikçe güçlerini alan ama iradelerini çalan şarapla kendilerinden geçtiler. İşte o an, Kiros asıl ordusuyla saldırdı. Sarhoş Massaget savaşçıları kılıçtan geçirildi. Prens Spargapises ise esir alındı. Haber Tomris'e ulaştığında, bozkırın üzerine bir matem sessizliği çöktü. Kraliçenin kalbine kor bir hançer gibi saplanan bu acı, onu yıkmadı, aksine biledi. Kiros'a son bir mesaj gönderdi. Bu bir diplomasi notası değil, bir yemindi. Kana doymayan Kiros. Oğlumu hileyle, mertlikten uzak bir şarapla yendim. Şimdi beni dinle. Oğlumu derhal serbest bırak ve topraklarımdan çekil. Eğer bunu yapmazsan, Massagetlerin güneş tanrısı üzerine yemin ederim ki, seni kana doyuracağım. Kiros bu tehdidi küçümsedi. Esir Prens Spargapises, şarabın etkisi geçip kendine geldiğinde esir düştüğünü anladı. Bu onursuzluğu kabul edemedi ve Kiros'tan ellerini çözmesini istedi. Ellerini çözer çözmez, intihar etti. Oğlunun ölüm haberi Tomris'in son umudunu da yok etti. Artık yas tutan bir anne değil, intikam ateşiyle yanan bir komutandı. Tüm Massaget kabilelerini topladı. Atlarının üzerinde, kılıçları ve oklarıyla rüzgar gibiydiler. İki ordu, bozkırın ortasında karşı karşıya geldi. Herodot'un anlattığına göre, bu, barbarların kendi aralarında yaptığı en şiddetli savaştı. Önce oklarla başladılar, okları tükenince mızrak ve kılıçlarla birbirlerine girdiler. Savaş saatlerce sürdü. Massagetler, özgürlükleri ve kraliçeleri için savaşıyordu. Persler ise bir imparatorun hırsı için. Günün sonunda, Bozkır'ın çocukları galip geldi. Pers ordusunun büyük bir kısmı yok edildi. Ve o yenilmez denilen, dünyanın efendisi Büyük Kiros, savaş meydanında ölü bulundu. Tomris, atıyla savaş alanını gezdi. Askerlerine Kiros'un cansız bedenini bulmalarını emretti. Onu bulduklarında, Tomris kanla dolu bir tulum getirilmesini istedi. Dünyanın en güçlü imparatorunun kesik başını saçlarından tuttu ve kan dolu tulumun içine daldırdı. Efsaneye göre, o an tarihe kazınan şu sözleri söyledi. Hayatın boyunca kana doymadın. İşte şimdi, sana yemin ettiğim gibi, seni kanla doyuruyorum. Tomris Hatun, o günden sonra sadece halkının değil, tüm direniş öykülerinin efsanevi kraliçesi oldu. O, gücün sadece ordularda ve topraklarda değil, bir halkın sarsılmaz iradesinde ve bir annenin kırılmaz yemininde saklı olduğunu kanıtladı. Ve adı, Bozkır'ın rüzgarıyla birlikte sonsuza dek fısıldandı. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.